Merhaba, iyi günler. Türkiye'de siyaset uzun bir süredir artık sadece salı günleri yapılıyor. Meclis grup toplantıları olduğu zaman, meclis kapalı olduğunda siyaset gerçekten kapıya kilit vuruyor. Meclis grup toplantıları da artık hep birbirinin benzeri olmaya başladı. Biz gazeteciler oradan mesela spot ya da başlık çıkartmak istediğimiz zaman genellikle polemik cümleler bulabiliyoruz. Karşılıklı atışmalar ve bu herkesin aslında memnun olduğu bir şekilde Türkiye'de siyaset üretiminin artık donmuş olduğunu bize her salı günü bir kere daha grup toplantıları gösteriyor. Türkiye'de uzun bir süredir artık siyasetin olmadığı kanısındayım. Bitti ya da öldü diyebiliriz. Bunun miladı belki de Haziran seçimleri, Erdoğan'ın uzattığı, Kasım'da yenilediği Haziran seçimleri, eğer orada çıkan sonucun gerekleri yerine getirilseydi ve Türkiye bir koalisyon hükümetiyle yönetiliyor olsaydı, siyaset çok daha farklı bir mecrada bence gelişecekti ve Türkiye'nin o anlamda da demokrasi karnesi çok daha başarılı olabilecekti. Ama daha sonra Erdoğan'ın seçim sonuçlarını kabul etmeyip ülkeyi yeniden erken seçime getirdiği ve bu arada da ülkede tam bir dehşet ortamının yaşandığı o aylardan sonra Türkiye'de siyasetin büyük ölçüde noktalanmış olduğunu düşünüyorum. Bu son 24 Haziran seçimleri belki de son bir nefesti. O nefeste Erdoğan'dan memnun olmayan kesimlerin kendilerini gösterebileceği bir meydan okuyuş, Erdoğan'a bir meydan okuyuş olarak çıkabilecek belki de son andı ve orada da bir Muharrem İnce deneyimiyle bu da başarısızlıkla sonuçlandı. İkinci tura bile kalmayarak büyük ölçüde noktalandı. Son nefeste orada belki de çıkmış oldu. O günden bugüne siyasete yönelik ilginin çok aşağılarda olduğunu görüyoruz. O günden bugüne ülkede çok ciddi sorunlar yaşanıyor olmasına rağmen, özellikle ekonomide çok ciddi sıkıntılar, krizler yaşanıyor olmasına rağmen siyaset üretiminin tamamen durmuş olduğunu görüyoruz. Bu çok manidar bir olay. Muhalefetin burada, bu zeminde, ekonomi zemininde halkın daha da yoksullaştığı, alım gücünün daha da düştüğü ve belki de işsiz kalmaların, işten çıkartmaların alabildiğine çoğalacağı bir dönemde, iflasların, konkordatoların yaşandığı bir dönemde etkili bir vizyon sunabilmesi, etkili bir muhalefet geliştirebilmesi beklenirdi. Ama şu ana kadar yaşananlara baktığımız zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır. Burada sorun sadece muhalefetten ibaret değil, iktidarın kendisinin de bir siyaset üretmesi, bir vizyon sunabilmesi anlamında uzun zamandan beri orada da hiçbir şey yok. En son havaalanı açılışı gibi olaylar üzerinden köpürtülen yaratılmak istenen bir dinamizm var. Onlar da çok da fazla etkili olamıyor. Bu neden böyle, nasıl aşılabilir? Bence bunun en önemli nedenlerinden birisi Türkiye'de var olan kutuplaşmadan, alabildiğine tırmanmış olan, ülkeyi neredeyse ortadan ikiye yarmış olan kutuplaşmadan her kesimin memnun olması ve siyaseti kendi kutupları içerisindeki tabanlarını, kendi destekçilerini ya da kendi çevrelerindeki insanları tatmin etme aracı olarak kullanıyor olmaları. Yani bu Çetin Altan'ın o meşhur sözüyle Türk'ün Türkiye propagandasını çevirirsek, aynı mahalledeki insanların birbirlerini gaza getirmeleri, birbirlerini teskin etmeleri ya da birbirleriyle öfke yarıştırmaları şeklinde olabilir. Bu her iki taraf için de geçerli ve Türkiye'de uzun bir süredir artık siyasetçiler, buna başta Erdoğan, bunun başında Erdoğan geliyor, kendisinden olmayan kesimlere yönelik iddialı, kalıcı, samimi, ikna edici çıkış yapmayı çoktan bırakmış durumdalar. Erdoğan'ın ya bendensin ya onlardan
yaklaşımı çok uzun zamandan beri söz konusu. Son yıllarda iyice artmış durumda. Tabii ki bunu alenen beni sevmeyen, bana oy vermeyen yok olsun, gitsin şeklinde söylemiyor ama buna yakın versiyonları, o eski slogan ya sev ya terk et sloganının değişik versiyonlarını dile getirdiğini görüyoruz. Erdoğan kendi desteğini, kendi tabanını muhafaza etmeye her şeyin önüne koyuyor. O tabanı muhafaza ettiği durumda zaten her seçimi kazanmasının garanti olduğunu düşünüyor ki nitekim büyük ölçüde böyle oldu. Ve böyle bir bunu muhafaza etmek ve kendi tabanını kendisi giderse onların da birçok haklarını, kazanımlarını kaybedeceğine ikna etmiş durumda. Kendi tabanında Erdoğan'a oy vermiş kesimlerde Erdoğan'ın artık yorulduğu, artık bir vizyon sunamadığı, artık sorun yaratmaya başladığı, çözüm değil, sorun yaratmaya başladığını düşünen kesimler varsa ki var, bunlar da onun dışındaki yerlerden gelebilecek seçeneklerin çok daha kötü olduğunu düşündükleri için bir anlamda Erdoğan'a desteklerini kerhen sürdürüyorlar. Bu noktada muhalefet cephesine baktığımız zaman, muhalefet cephesi diyorum ama böyle bir cephenin olduğu çok muğlak. Örneğin yakın bir zamana kadar MHP muhalefet cephesinin en önemli unsuruydu. CHP ile birlikte ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkartıyordu Erdoğan'ı yıkmak için. Şimdi de MHP son dönemdeki pürüzleri bir kenara bırakacak olursak Erdoğan'a bir şekilde kalkan olmuş durumda. İYİ Parti muhalefetin en son seçim ittifakında, Millet İttifakı'nda yer aldı. Ancak iktidara karşı her ne kadar Meral Akşener her salı günü Erdoğan'a yönelik çok sert çıkışlar yapsa da ki zamanında Bahçeli de bunlardan yapardı. Aslında iktidara karşı daha temkinli bir politika izlediklerini görüyoruz. HDP muhalefetin içerisinde ama diğer muhalefet partilerinin hiçbirisi HDP'yi yanlarında görmek istemiyorlar. En daha anlayışla yaklaşan CHP olsa da onlar da HDP ile hep bir açık mesafeye bırakmayı tercih ediyor. Saadet Partisi de son seçimden sonra yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından neredeyse görünmez oldu. Dolayısıyla bir muhalefet cephesinden bahsetmek mümkün değil. Belki de Erdoğan'ın başarabildiği en önemli hususlardan birisi de bu. Muhalefetin bir cephe oluşturmasını, birlikte hareket edebilmesini en çok da HDP kartını kullanarak ciddi bir şekilde engelliyor. Muhalefet yine de muhalefete baktığımız zaman da açıkçası çok karşı tarafa yönelik, iktidara yönelik eleştiriler, Erdoğan'a yönelik eleştiriler var ama iktidarı destekleyen kişilerin aklını çelmeye yönelik bir çıkış, perspektif geliştirdiklerini görmüyoruz. Bu noktada CHP'nin değişik dönemlerde denediği, iktidara yakın olduğu varsayılan ya da CHP geleneğinden gelmeyen, kabaca sağcı diyebileceğimiz bazı isimleri alarak karşı tarafı kendisine çekmek istediği oluyor ama bunlar da genellikle başarısızlıkla sonuçlandı. Böyle bir hal var ve CHP mesela son günlerde harıl harıl kazanılması garanti olan belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri için yoğun kulis faaliyetleriyle meşgul durumda. Salı günleri Kılıçdaroğlu bir takım çıkışlar yapıyor, bir takım eleştiriler yöneltiyor ama o kadar. Onun dışında CHP teşkilatı, herkes şu anda tamamen kendi işlerine düşmüş durumda. Kendi işlerinde bir kavga var, çekişme var ve burada da CHP'nin kazanması garanti olan belediyeleri üzerinde bir tartışma var. Ama CHP'de kazanma ihtimali olan, AKP'den özellikle bir yerleri alma konusunda aleni bir gayret görmüyoruz. Varsa da olduğunu muhakkak söyleyeceklerdir ama ben şahsen böyle bir şeye
tanık olmuyorum. Bazı yerlerde, her yerde aday çıkartıyor ama zaten geçen olduğu gibi kazanma ihtimali olmayan yerlerdeki belediye başkan adaylarını açıklıyor. Ama kazanma ihtimalinin yüksek olan yerlerdeki belediye başkan adaylarının ve diğer adayların açıklanması son ana kalıyor. Orada parti meclisi vesaire ve bir yıl kulis olacak. Sonuçta herkesin memnun olduğu bir kutuplaşma hali var ve bu kutuplaşma hali nedeniyle de Türkiye'de siyaset artık tamamen kapalı devre olarak herkesin kendi mahallesinde, kendi toprağında ürettiği bir siyaset olarak gözüküyor. Bu noktada Levent Gültekin'in kulaklarını çınlatmak lazım. O bu konuyu çok sıklıkla, benden çok daha açıklayıcı ve ikna edici bir şekilde dile getiriyor. Hakkını vermek lazım. Burada bu kutuplaşmayı aşma perspektifine inandırıcı bir şekilde sahip olacak her kesim, her parti, her siyasetçi, şahsiyetin önünün çok ciddi bir şekilde açık olduğu kanısındayım. Özellikle muhalefetin içerisinden ya da şu anda muhalefet olarak bildiğimiz kişiler ve partiler içerisinde olmayabilir. Belki yeni bir hareket, yeni bir lider, yeni bir oluşum çıkabilir. Onun da işaretleri yok. Tam bir ölgünlük hakim. Ama herkese hitap eden bir siyaset perspektifini geliştirebilecek olanların önünün açık olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde herkes kendi mahallesinin popülizmi üzerinden, sağ popülizm ya da sol popülizm ya da muhalefet popülizmi üzerinden elinde var olanı korumayı önceleyen siyasetler, stratejiler izlemeye devam edecekler. Bu da aslında siyasetin tam anlamıyla dibe vurmuş olması demek. Bunu burada Medyaskop'ta bütün yaptığımız faaliyetler, gazetecilik, yayın faaliyetlerinin hepsi sosyal medya üzerinden olduğu için çok kolay bir şekilde ölçebiliyoruz. Hangi konunun, hangi başlığın ne kadar ilgi gördüğü, ne kadar tepki aldığı izleyiciden, tepki aldığı, okuyucudan ya da izleyiciden tepki aldığını çok rahat ölçebiliyoruz. Bir dönem mesela HDP ve Kürt sorunu üzerine yapılan yayınlar, söylenen sözler çok büyük bir ilgi görürdü. Özellikle Haziran seçimleri öncesi Selahattin Demirtaş'ın eş başkan olduğu dönemde. O tarihlerden bu yana daha sonra Kasım seçimlerine kadar bu belli bir ölçüde sürdü. Ama Kasım seçimlerinden sonraki süreçten itibaren mesela HDP ve Kürt sorunu ile ilgili yayınlar, söylenenler, edilenler çok az ilgi görmeye başladı. Bu HDP'nin tabanının bu partiyi terk ettiği anlamına gelmiyor ama büyük bir ilgisizlik ve kayıtsızlık hakim. Bunu çok açık bir şekilde tanıklık ettim. Muharrem İnce ilk çıktığı zaman ve ilk mitinglerinde bir coşku yarattığı zaman çok büyük bir ilgi görüyordu. Son ana kadar bu gitti ama seçim gecesinden itibaren, ortada gözükmemesinden itibaren bunun hızla düşmüş olduğunu gözledik. İYİ Parti'nin ilk ortaya çıkışında çok büyük bir ilgi vardı. Meral Akşener'in kendisine daha parti yokken, daha sonra partiden sonra bu belli bir yere kadar geldi ama bir aşamadan sonra Erdoğan'ın karşısındaki rakibin Akşener değil Muharrem İnce olduğunun anlaşılmasıyla beraber bu azaldı ve seçim sonuçlarından itibaren ki İYİ Parti hiç de kötü bir sonuç almadı bence o kadar kısa süre içerisinde ama o büyük bir çıkış yapamadığı için İYİ Parti'ye olan ilginin de azalmış olduğunu müşahede ediyorum, gözlüyorum. Bunlar çoğaltılabilir. Saadet Partisi'nin bir dönem Temel Karamollaoğlu'nun çıkışlarının yarattığı bir ilgi ve şimdi bir ilgisizlik var. Bu dönemsel midir? Bence değil. Belli bir aşamada insanlar bir şeyler umuyorlar, bir şeyler bekliyorlar, bir heyecan arayışı içerisindeler ve her türlü yeni çıkışı, farklı perspektife çok ciddi bir şekilde kredi veriyorlar. Ama kısa bir süre içerisinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar ayrı ayrı. Bu noktada özellikle 24 Haziran seçimlerinde
muhalefet cenahının yaşamış olduğu hayal kırıklığı, bunu ayrı ayrı söyleyebiliriz. Bir Muharrem İnce'den dolayı, İyi Parti'den dolayı, İyi Parti'nin başarılı olsa da o çok büyük bir çıkış yapamaması, Saadet Partisi'nin çok silik bir performans göstermiş olması, HDP'nin varlığını en fazla sürdürmüş olması gibi, CHP'nin genel seçimlerde çok düşük bir oy alması gibi nedenlerle bütün bunlardan dolayı insanlar gerçekten bir bezginlik ve hiçbir şey değişmeyecek, kaderimiz böyleymiş ve buna benzer bir takım arabeskimsi yaklaşımlarla mecallerinin kalmadığı, enerjilerinin tükendiği gibi bir şey görüyoruz. Ve siyaseti birileri üretmeye kalksa bile aşağıdaki yaşanan örgünlüğü, bıkkınlığı ve hayal kırıklığını aşabilecek bir çıkış yaratamıyorlar. Dolayısıyla iktidar partisine baktığımız zaman da iktidar partisi, Erdoğan daha doğrusu, iktidar partisi diye bir şey yok aslında artık. Erdoğan kendisi siyaseti dibe vurmuş olmasından bence son derece memnun. Çünkü kendisi çok ciddi bir kriz yaşıyor. Siyasetin tekrar dinamik bir şekilde insanların siyasetle ilgili olmaları Erdoğan'ın aleyhine bir durum. Dolayısıyla o tamamen polemiklerden ibaret, Kılıçdaroğlu'nun şahsına, CHP zihniyeti dediği yapıya, İsmet İnönü'ye kadar arada sırada tabii ki milliyetçi jargonu kullanarak, son dönemde eskisi kadar PKK etkili değil ama onun yerine Fırat'ın doğusu diyerek bir yerde bir seviyesizlikte siyaseti tutmayı tercih ediyor. Çünkü siyasetin seviyesinin yükselmesi durumunda Erdoğan'ın yaşadığı siyasi ve ideolojik krizin netleşme ihtimali çok daha yüksek. Dolayısıyla böyle bir yerde tutuyor ve ona karşı olan, onunla mücadele etme iddiasında olanlar da Erdoğan'ın çizmiş olduğu o alt seviyede, aslında dip bir seviye, bu seviyeyi kabul ediyorlar ve Erdoğan eleştirisi üzerinden siyaset yapmayı, muhalefet yapma sanıyorlar ve bunu hayata geçiriyorlar. Bunu son dönemde Meral Akşener de çok daha fazla yapmaya başladı. Bir zamanlar demin de söylediğim gibi Devlet Bahçeli'nin yaptığı gibi. İşte bu var olan aktörlerle bunun siyasetin bu dip seviyesinden yukarıya taşınabileceğini açıkçası sanmıyorum. Yeni aktörler ya da var olan aktörlerin çok büyük değişimler yaşayarak, çok ciddi öz eleştiriler, muhasebeler yaparak yeni bir takım söylemleri, vizyonları geliştirebilmesi gerekiyor. Bu vizyon lafını biz ilk Turgut Özal'dan falan duyduğumuz zaman soldan geldiğimiz için dalga geçerdik ama şimdi baktığımız zaman açıkçası herkesin sağda olsun solda olsun kimse Türkiye'ye, tüm Türkiye'ye, kendi tabanına değil, kendi mahallesine değil, tüm Türkiye'ye bir perspektif sunmuyor, sunamıyor. Çok klişe lafların ötesinde ayrıntılandırılmış bir perspektif sunmaktan herkes uzak, herkes kendi varlığının sürmesini büyük ölçüde, herkes demeyelim ama büyük bir çoğunluk bununla yetiniyor, bununla mutlu oluyor, gerektiği kadar ses çıkartıyor. İktidar muhalefete, muhalefet iktidara tam böyle bir al gülüm ver gülüm şeklinde giden bir siyasetin yok olduğu bir yerdeyiz. Yeni aktörler çıkar mı? Yeni perspektifler, yeni liderler çıkar mı? Yeni oluşumlar çıkar mı? Şu anda bunun işareti yok. Sokak da yok. Sokak da artık zaten devlet sokağı iyice sindirmiş durumda. Sokağa çıkışı iyice iptal etmiş durumda, yasaklamış durumda. Böyle bir tıkanıklık içerisinde Türkiye. Ama Türkiye gibi bir ülke, bu kadar aslında politize olan bir ülke, bu siyasetin en alt düzeyde, dip düzeyde, ölü halini çok fazla taşıyamaz diye düşünüyorum. Buradan tabii ki bu hal, bu taşıyamaz hali, bir şeylerin değişmesinin kaçınılmaz olduğu öngörüsü illaki olumluluk içermeyebilir. Bundan çok daha kötü noktalara da Türkiye bu siyasetsizlikten sonra gidebilir. Dünyanın dört bir tarafında yaşananlar bize dünyadaki gidişatın genellikle kötüye, geriye doğru olduğunu gösteriyor.
Son bir kişisel bir not. Bir hafta boyunca yokum, bir yolculuğa çıkıyorum. Onun için yayın yapmayacağım. Olağanüstü bir durum olmazsa kendime tatil ilan ediyorum. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.